Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünüm var. Bununla güzel, yapımı kolay bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Şu şekilde şöyle. İlmeklerimizi çıkardıktan sonra modelimizi başlayabiliriz. Ben lastiksiz başlayacağım. Model lastik istemiyor. Lastiksiz kullanabilirsiniz ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastik yapmayacağım için ilmeklerimi çıkardıktan sonra şöyle İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzündeyim. Bir sıra zemin hazırlamak için bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Birinci sırayı kurmaya başlayabiliriz. Modelimiz 10 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ters, ikinci sıra arka yüzünde yine ters örelim ilmeklerimizi. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir düz bir ters olarak örelim ilmeklerimizi. Bir düz bir ters, bir düz bir ters örelim. Üçüncü sıra ön yüzünde. Bu iki sırayı pirinç örneği, yani üçüncü sıra ön yüzünde bir düz bir ters, dördüncü sıra arka yüzüne geçince düzleri düz, düzleri ters, tersleri de düz öreceğiz. Yani pirinç örneği olacak iki sıramız. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örerek üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bakın düz ilmeğim var sıradaki. Bunu ters örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters, ters olan ilmeğimi düz. Yani pirinç örneği yapıyoruz. Düzleri ters,
tersleri düz örerek sıramızı tamamlayalım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi 5. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle. Altıncı sıramızı da düz örerek tamamlıyoruz. Evet, bakın. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters örüyorum şimdi. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani bu 4 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 6 sırayı şu bordür örneğinden yaptık. 4 sırayı da ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 10 sırayı tamamlıyoruz. Evet. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Modeli bir kez kurduk. 10 sıradan oluşan modelimiz.
6 sırayı bakın şu şekilde, 4 sırada şöyle düz örgümüz oluştu. Şimdi bir kez daha kuracak olursak şuradaki birinci sıradan başlayacağız. İsterseniz birinci sırayı beraber başlayalım. Modeli tekrar kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Sadece birinci sırayı beraber başlıyoruz. Ondan sonrasını anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı ters örerek tamamladım. Bakın şuradaki ters olan sıramızı kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Daha fazla uzatmama gerek yok. Videoyu eğer anlaşılmadıysa yani model tekrar baştan izleyerek devam edebilirsiniz. Bir parçada daha önce yaptım şu şekilde. Şöyle aynı şekilde başladım. Yine lastiksiz. Burada nasıl başladıysak aynı şekilde başladım. Model böyle devam ediyor. İlerlemiş hali böyle olacak. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel, zarif bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Modelde bir değişiklik olmayacak. Bakın görüntüsü aynı. Evet, bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bluz yapımında, bebek battaniyesi, atkı, bere, patik, çorap hepsinde kullanabilirsiniz. Hepsine uygun bir model. Şöyle. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.